Evet, dördüncü parçamız da bu şekilde olacak. Hemen yine bunun da ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle uzunluğunu ölçtüğüm zaman 29 santim oldu. Taban kısmını ölçtüğümde 12 santim. Şuradan şöyle bakın, genişliğin olduğu yerden ölçtüğümde 15 santim oldu. Ölçülerim bu şekilde oldu. En ince yerin ölçüsü de 3 santim oldu. Dördüncü parçamız da bu şekilde. Hadi yapımına başlayalım. Dördüncü parçam için öncelikle 24 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi 24 zincirimden sonra 1 ve 2 tane daha zincir çekiyorum. 26 zincire tamamlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. 24. zincirime yine arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanımın tepesine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Hepsinin yine arka kanadına batarak ilerliyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirime birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Her bir zincirimin arka kanatlarına batarak birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere geldim. Şimdi buraya da tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Sonda çiftimi oluşturmuş oluyorum. Hemen bu noktada renk geçişimi yapıp ikinci sırama geçiş yapacağım. Siyah ipime geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiş yaptım. Hemen dibindeki ilk yapmış olduğum yarım trabzanıma bakın, üzerine dolamadan sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnemi oluşturduğum ilk yarım trabzanımın üzerine. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda hep sık iğnelerle devam edeceğim. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane sık iğne yaparak sonda bir ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir yarım trabzanın üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yarım trabzan yaparak diyorum, sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere son yarım trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Sonda çift batarak arttırmamı yapmış oldum. Şimdi tekrar turuncu ipime geçiş yapıyorum. Hemen bu noktada bir ve iki tane zincir çekiyorum. Siyah ipimi burada bırakacağım. İki kez gidip geleceğiz. Sonrasında siyah ipe geçeceğiz. Hemen iki zincirimi çektim ve üçüncü sırama geçiş yapıyorum. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Bakın bu sıramda hep yarım trabzanla ilerleyeceğim. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Siyah ipimi de yürütüyordum bu arada, el alışkanlığı. Hemen bir yarım trabzan yapıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi alamadım. Bir işaretleyici takıyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp tekrar aynı yere batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Bu sıramda da hep yarım trabzanlarla ilerliyorum. Hemen ipimi üzerine doladım. Çiftimi oluşturduktan sonra yanındaki sık iğneme geçtim. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tek batmış oldum sıra sonunda. Şimdi bir zincir çekip dördüncü sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine sık iğnelerle devam edeceğim. Hemen dibindeki ilk yarım trabzanımı batıyorum.
bir sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak sıra sonunda işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimin olduğu yere bir sık iğne yapıyorum yine. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Şimdi 4. sıramı tamamlamış olduğum 5. sıramda renk geçişimi yapıyorum. Siyah ipime geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 5. sırama geçiyorum. Şimdi burada bakın, turuncu ipimi yine yürütüyorum arada. İlk ilmeğime, ilk yapmış olduğum sık iğneme bir zincirimi çektikten sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5. sıramda baştan itibaren 3 tane sık iğne yapmış oldum. 3 sık iğnemden sonra ipimi üzerine dolayıp yanındakine geçip bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme kalan her bir sık iğneme birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada tekrar son ilmeğime de bir tane yarım trabzan yapıyorum ve 5. sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi hemen rengimi değiştireceğim yine. 1 ve 2 tane zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Siyah ipimi bu tarafta bırakıyorum. Tekrar 2 kez gidip geleceğiz. Ondan sonra kullanacağız. Örgümü çeviriyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp dibindeki ilk yarım trabzanıma bir yarım trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum yine. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha oluşturuyorum. 6. sıramda ilk yarım trabzanın tepesine bir çift oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şurada işaretleyicimi tekrar takmak istiyorum ki karışıklık olmasın. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak sonunda 8 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 8 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Bakın 8. yatağımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. 2, 4, 5, 6, 7, son işaretleyicimin olduğu yere de 8 tane 8. sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonunda 8 sık iğnemi tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. Şimdi hemen dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapmış oluyorum. Hemen bu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Ve yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3, çok ses yaptım. 4, 5, 6 ve 7. Bir eksiltme 7 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde
kalan her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, 7. sıramda 7 tane eksiltmemden sonra 7 sık iğnemden sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. İp geçişimi de yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. 1 ve 2 zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın çiftimi oluşturduğum bir yarım trabzan yaptım. Yanındakine bir yarım trabzan. 2 oldu. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. 8. sıramda arttırmamdan sonra 11 tane yarım trabzan yapıyorum. Daha sonra 11 trabzanımı yaptıktan sonra her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, 8. sıramda çift yarım trabzan yaptıktan sonra 11 tane yarım trabzanımı yaptım. Daha sonra her bir ilmeğime birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da yine bir tane sık iğneme yapmış oldum. Şimdi ip geçişimi yapıyorum. Hemen bu noktada bir tane zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. Zincirimi çektim. Hemen burada dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bunun hemen tepesine bir işaretleyici takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sonda 13 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. 9. sıramda eksiltmemden sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sonda 13 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi bakın sık iğnelerimi yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Son kalan 13 tane ilmeğimin her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum bu sıramda. Her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak 13 tane yarım trabzan elde edip sıra sonuna kadar geliyorum. Sondaki 13 tane yarım trabzanımı da yaptım ve sıra sonuna kadar geldim. Sondaki ilmeğime de yine bir tane yarım trabzan yapmış oldum. Arttırma yapmadım. Hemen 1 ve 2 tane zincir çekiyorum ve 10. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp dibindeki ilk ilmeğime batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum ilk başta. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum ve yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzanımı oluşturmuş oldum. Çiftimi yaptım ve yanına 2 tane yarım trabzan yaptım 10. sıramda. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Kalan her bir ilmeğime birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. 10. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Artık sık iğnelerimi bitirip bundan sonra hep yarım trabzanlarla devam edeceğim. Şimdi siyah ipimi alıp geçişimi yapıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. 11. sırama geçişimi yaptım. Şimdi hemen bu noktada dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sıramda arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, 11. sıramda her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim.
Burada yine renk geçişimi yapıyorum. Bir ve iki zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. İpimi üzerine doluyorum. Siyah ipimi bıraktım. Yanındaki ilk ilmeğime bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak 12. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. 12. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi 1 ve 2 tane zincir çekip 13. sırama geçiş yapıyorum. 13. sıramda başta ve sonda birer tane eksiltme yapacağım. Bundan sonra her eksiltmeme 3 sırada bir, yani 4. sırada devam ettirerek başta ve sonda eksiltmemi yaparak ilerleteceğim. Şimdi ipimi üzerine doladım. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. İpimi tığıma doluyorum. Batıyorum, ipimi kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi hemen siyah ipime geçiş yapamıyorum. Yapıyorum. Şöyle ipimi çektim. 1 ve 2 zincir çekip 14. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar bir işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktama. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 14. sıramı da her birine birer tane yarım trabzan yaparak tamamlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 15. sırama geçiyorum. Orada da yine her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yapıyorum. 16. sıramda da yarım trabzan yapıyorum. Yani bu şekilde pardon, 13. sıramda eksiltmemi yaptım. Şu an 13'teyim. Pardon, 14'teyim. 13. sıramda eksiltmemi yaptım. 14, 15 ve 16'da eksiltme yapmadan düz olarak örüyorum. 17'de tekrar bir eksiltme yapıyorum. 18, 19 ve 20'de eksiltme yapmıyorum. 21. sıramda tekrar bir başta ve sonda eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra 25. sıramda bu şekilde her 3 sırada bir eksiltmelerimi yaparak yeteri uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Evet, 3 sırada bir eksiltmelerimi yaparak 28. sıramın sonuna kadar geldim. Şu anda 29. sıramın başındayım. Hemen bu noktada 1 ve 2 tane zincir çekip 29. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şuraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi, sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımla ilerliyorum. Sıra sonunda son 2 tane ilmeğim kalana dek devam ediyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İşaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de tığımı batıyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi tekrar turuncu rengime geçiş yapacağım. Tabii batabilirsem. Sıkı örmenin zorlukları gerçekten. İpimi çekiyorum ve 1
2 zincir çekip 30. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda yine 2 tane yarım trabzanın kalana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuma kadar geldim. Şimdi burada 2 tane ilmeğim kaldı. İpimi üzerine doluyorum. İlkine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Pardon 4 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum ve 31. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk ilmeğe batmıyorum. İpimi üzerine dolayıp ikincisine tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir yarım trabzan oluşturuyorum. Başta da bir eksiltme yapmış oluyorum. Hemen buraya işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Siyah renk ipime geçiyorum. Burada eksiltme yapmıyorum. 2 zincirle bir üst sırama çıkıyorum. 32. sırama çıkıyorum. Her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, 32. sırama geçiş yaptım. 2 zincirle her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi hemen bu noktada tekrar bir eksiltme yapacağım. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Tekrar renk geçişimi sağlıyorum. Bir tane zincir çekip 33. sırama geçiş yapıyorum. Bu tarafta her sıramda eksiltme yapıyorum. Bir zincirimi çektim ve 33. sırama geçiş yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Bakın dibindeki ilk ilmeğime batmıyorum. İkincisine batarak eksiltmemi yapıyorum. Dediğim gibi bu tarafta artık her sıramda eksiltmeme devam ediyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuma kadar geldim. Şimdi bakın, en son burada 3 sıra önce eksiltme yapmıştık. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağız. Bu taraftaki eksiltmelerimiz 3 sırada bir şeklinde devam edecek. Bu taraftaki eksiltmelerimizi her sırada devam ettireceğiz. Şimdi hemen bakın, işaretleyicimi çıkardım. 3 sıra örmüştüm eksiltmemden sonra. Şimdi 4. sıramdayım. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bu noktaya işaretleyici takacağım ki 3 sıra sonrasını kaybetmeyeyim diye. Şimdi hemen bu noktada 1 ve 2 tane zincirimi çekip 34. sırama geçiş yapıyorum. 33. sıramda eksiltme yaptığım yere şöyle işaretleyicimi takıyorum. Bundan sonra 3 sıra sayacağız. 4. sıramızda tekrar bu tarafta eksiltme yapacağız çünkü. Hemen ipimi üzerine doladım. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. İpimi çekip yarım trabzanımı yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek yarım trabzanlarımla ilerliyorum. İkisini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bir sonraki sıramda, yani 34. sıramda, pardon, evet 35. sıramda bir zincir çekip ilkine değil ikincisine batarak tekrar bir eksiltme yapıyorum. Alt kısımlarda yapmış olduğum gibi. Daha sonra sıra sonuma geliyorum. 35. sıramda 2 zincir çekip yarım trabzanlarımı örüyorum. Eksiltme yapmıyorum 3 sıra boyunca. 36. sıramda bu şekilde burada eksiltme yapmıyorum. 37. sıramda tekrar bu tarafta eksiltme yapıyorum. Bu tarafta her sıramda bir eksiltme yapıyorum. Daha sonra bu tarafımı düz olarak örüp bu tarafta her sırada bir eksiltme yaparak ilerleyerek 41. sırama kadar geliyorum. Bu şekilde her 3 sırada bir bu tarafta eksiltme yapıyorum. Bu tarafta her sırada bir eksiltme yaparak devam ediyorum. Yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde
örgümü tamamlıyorum. Eksiltmelerimi yaparak yeteri uzunluğa kadar geldim. Son olarak 40. sıramı ördüm. 40. sırama kadar bu tarafta her bir sıramda eksiltme yaparak ilerledim. Bu tarafta 3 sırada bir eksiltme yaparak ilerledim. Şimdi 40. sıramı tamamladım. Son olarak burada eksiltmemi yaptım ve 41. sırama geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Bir zincir çekiyorum ki uzun durmasın, hafif toplama yapsın yine ama eksiltme yapmayayım sayılarımdan diye. İpimi üzerine doladım. Bir zincirimi çektikten sonra dibindeki ilk ilmeğime tığımı battım. İpimi çektim ve bir yarım trabzan yaptım. 41. sıramda bu tarafta eksiltmemi yapmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın en son 3 sıra eksiltmeden devam etmiştik. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağız. 41. sıramızın sonunda ipimi üzerine doladım. Hemen ipimi çektim, kapatmadım. Yanındakine battım. İpimi çekiyorum. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi tamamlıyorum. Şimdi hemen renk geçişimi yapıp 1 ve 2 tane zincir çekip 42. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp dibindeki ilk ilmeğime tığım batıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın sonda 2 tane ilmeğim kaldı. İpimi üzerine dolayıp ipimi çekiyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 42. sıramda. 2, 4 ve 6. Evet. 6 tane ilmeğe düşürmüş oldum. Bir zincir çekiyorum ve 43. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sıramda 6 tane ilmeğimin her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıramda eksiltmem yok. Hemen sıra sonuna geldim. İplerim de karıştı. Evet. Son ilmeğime de battım. Yarım trabzanımı yaptım. Tekrar ip geçişimi yapıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çektim. Bir üst sırama geçiş yaptım. Hemen dibindeki ilk ilmeğime tığım batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Sonunda bakın 2 tane ilmeğim kaldı. Yine ikisini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 5 taneye düşürmüş oldum ilmeğimi. Şimdi 44. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrar renk geçişimi yapıp ipimi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi bu sefer arada yürüteceğim bir ve evet bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Ne tarafta olduğumu karıştırdım bir anda. Hemen bir zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın sonda 2 tane ilmeğim var. En son 3 sıra önce eksiltme yapmıştık. Şimdi tekrar bir eksiltme yapacağım. İpimi üzerine doladım. Yanındakine battım. Kapatmıyorum. Hemen son ilmeğime de batıyorum. İpimi çekip 4 ilmek elde ediyorum. Ve artık sıramı tamamlamış oluyorum. 4. parçamı da bu şekilde tamamlamış oluyorum.
Sonda 4 tane ilmeğim kalmış oldu. Artık renk geçişimi de yapıp kenar tığlamalarına başlıyorum. Tüm kenarı tığlıyorum. Bakın burada kenar tığlamalarını nasıl yapıyorum? Hemen bir zincir çekip her bir boşluğuma birer tane yarım trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde aşağıya kadar tüm boşluklarıma iniyorum. Bakın şurada tam köşe noktam var. Şurada. Şöyle bir bükülmem var. Bu kısma hemen bitiş bükülmesinin neresi? Şuradan itibaren evet. Şuraya kadar geliyorum. 3 tane. Burası değil, şurası. Şuraya 3 tane sık iğne yarım trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Her birine birer tane yarım trabzan. İlk zincirime 3 yarım trabzan dönüyorum. Her birine birer yarım trabzan. En köşedekine 3 yarım trabzan. Geliyorum bu noktaya bakın. Şurası yine şöyle evrilme noktası. Tam şu köşe. Şurası bitişi. Daha sonra bakın döndü. Eksiltmeye başladığımız yer buradan sonra. Buraya kadar düz batıyoruz. Bu kısma 3 tane yarım trabzan dümdüz devam ediyoruz. Bakın yine şurası kırılma noktası. Buraya yine 3 batıyoruz. Tam kırılma noktalarınızı ayarlarsa, şimdi göz kararı yaptım. Tek tek ilmekte bakmam gerekecek. Buradan sonra 3 tane battıktan sonra her birine birer tane yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Ve burada artık parçamı tamamlamış oluyorum. Tığlamalarımı yapıyorum. Son olarak 4 ilmeğimin her birine de birer tane batarak kenar tığlamamı da bitiriyorum ve 4. parçamı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. 4. parçamın kenar tığlamalarımı da yaptıktan sonra tamamlamış oldum. Artık 5. parçamızın yapımına başlayabiliriz. Bu şekilde bir parça daha oluşturuyoruz. Bu bizim 5. parçamız olacak. Hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle en alt kısmını ölçtüğüm zaman 20 santim oldu. Şurada bir genişleme yaptık. Arttırma burada 22 santim oldu. Şu kısmı ölçtüğüm zaman 20 santim oldu. Ve en uç kısmı ölçtüğümde de bakın şöyle ölçtüğüm zaman 5 santim oldu. Çok şekilsiz modeller. O yüzden ölçmekte biraz sıkıntı oluyor. Hemen şöyle yüksekliğini ölçtüğüm zaman en uzun yerinden de 17 santim olmuş oldu. Ölçülerim bu şekilde. Hadi yapımıza başlayalım. Evet, 5. parçam için gri ipimle 41 tane zincirimi çektim. Şimdi 41 artı 1 ve 2 tane daha zincir çekiyorum. 43 tane zincirimi çekmiş oldum. İpimi üzerine doladım. 41. zincirimin arka kanadına çok zor batacağım gibi duruyor. Tığım batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya bir hemen işaretleyici takıyorum. Çok döndüğü için karışıklık olmaması adına hep işaretleyici takıyorum. Siz rahat örüyorsanız işaretleyiciye gerek yok ama ben ne olur ne olmaz diye yine de işaretleyiciyi kullanıyorum. Bir yarım trabzan yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine arka kanatlarına batıyorum. Her parçamda olduğu gibi arka kanatlarına batarak sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımla ilerliyorum. Evet, trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi her bir zincirime birer tane yarım trabzan yaptım. 41 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Şimdi hemen renk geçişimi yapacağım. İkinci sırama geçişimi sağlayacağım. Şurada bir düğüm oluşturmuşum yanlışlıkla. Evet, hemen siyah ipime geçiş yapıyorum. Yine bir ve 2 tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektim. İkinci sırama geçiş yaptım. Gri ipimi de yine içeriden yürüteceğim. Hemen ipimi üzerine doladım. Dibindeki ilk yarım trabzanıma, şuraya mı denk geliyor? Evet, şuraya bakın, küçük olduğu için neredeyse karıştırıyordum. Hemen dibindeki ilk yarım trabzanıma tığım batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum.
Hemen ipimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma yine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. 3. sırama geçiş yapıyorum. 3. sıramda da bakın gri ipime geçiyorum. Her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda bir tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yani 2. sıramda başta artırma yapıyorum. Sonda yapmadan 3. sırama geçiş yapıyorum. 3. sıramda yine yarım trabzanlarımla sıra sonuma geliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuma kadar geldim. Sonunda bakın bir tane ilmeğim kaldı. 3. sıramın sonundayım. Bu tarafta yine bir arttırma yapacağım. Hemen ipimi üzerine dolayıp son yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıp bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çift batmış olduğum bir tane arttırmamı yapmış oldum. Şimdi tekrar tığımı batıp renk geçişimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 ve 2 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda arttırma yapmayacağım. Örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. İlkine tekrar işaretleyicimi takıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna geliyorum. Burada yine düz batıyorum. Yani tek batıyorum. Bu kenarım dümdüz kalıyor. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan 5. sırama geçiş yapıyorum. 5. sıramda da yine her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yapıp sıra sonunda yine bir arttırma yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. 6. sıramda yine arttırma, eksiltme yapmadan örüyorum. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramın sonunda yine aynı yere arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde bir sıra arttırma yapmadan devam ederek bu tarafımda da hiç arttırma yapmadan yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet, 9. sıramın sonuna kadar arttırmalarımı bir taraftan tamamladım. Bir taraftan düz ördüm. Şu anda 10. sıramın başındayım. Siyah ipime geçiş yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Artık eksiltmelerime başlayacağım. Yine aynı taraftan bu tarafı düz olarak örmeye devam edeceğim. Şimdi hemen ipimi üzerine doluyorum. 2 zincirimi çektikten sonra hemen dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Burada başlangıç noktama yine işaretleyicimi takıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı düz olarak örmeye devam ediyorum. 11. sırama geçiş yapıyorum. 11. sıramda da her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak burada da yine eksiltmiş olduğum yere de batarak düz olarak örüyorum. Eksiltme yapmıyorum. 2 zincir çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. 12. sıramda tekrar eksiltme yapıyorum. Geliyorum buraya kadar düz örüyorum. 2 zincir çekip 13. sırama geçiş yapıyorum. 13. sıramı da düz olarak örüyorum. 14. sıramda tekrar bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar sadece bu taraftan bir sıra eksiltiyorum, bir sıra düz örüyorum. Bir sıra eksiltiyorum, bir sıra düz örüyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa kadar devam ediyorum. Eksiltmelerimi tamamlayarak yeteri uzunluğa kadar geldim. En son 16. sıramı ördüm. Tekrar bu tarafta bir eksiltme yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi hemen renk geçişimi yaptım. 1
Ve 2 tane zincir çekip 17. sırama geçiş yapıyorum. Artık burada da eksiltmelerime başlayacağım. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde her bir yarım trabzanın üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Eksiltmemden sonra her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. 17. sıramın sonundayım. Şimdi hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğnemi yapmış oldum. İpimi şu şekilde öne alıyorum, siyah ipimi. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi hemen zincir falan çekmeden örgümü çeviriyorum. Kaydırmalarımı atlayıp 1 ve 2 kaydırmamı atlayıp ilk sık iğnemin üzerine tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu noktada siyah ipime bakın yine aynı şekilde geçiş yapıyorum. Kaydırmamın içerisinden geçiriyorum. İlmeğimin içerisinden de geçirip ipimi çekiyorum. Şimdi bu noktadan zincir çekmeden hemen yanındakiye bakın ilk ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şu yapmış olduğum ilk sık iğnemin üzerine işaretleyicimi takıyorum. 2 tane sık iğne yaptım yan yana, hemen yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın 3 tane yan yana sık iğnemi yaptıktan sonra yarım trabzanlarıma geçiş yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 3 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada bir eksiltme yapacağım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk ilmeğime batıyorum. Kapatmıyorum. Daha sonra hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Burada bir tane ilmeğim kalıyor. Hemen renk geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 18. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Örgümü çeviriyorum ve 19. sırama geçiş yapıyorum. Zincirimi çektim. İlk ilmeğime tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Başta 2 tane sık iğne yapmış oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sıramı yine yarım trabzanlarla devam ettiriyorum. Sıra sonunda 8 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 8 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi tekrar bu tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını uygulayacağız. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bakın siyah ipimi şu şekilde öne alıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum ve yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. 2 tane kaydırmamı yaptıktan sonra örgümü çeviriyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Bakın kaydırmalarımı atlayıp ilk sık iğnemin üzerine tığımı batıyorum. Ve bir tane kaydırma da buraya yapıyorum. Tekrar ipimi değiştiriyorum. Hemen bu noktada hemen bu noktada yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki işaretleyicimi burada yapmış olduğum ilk sık iğnemin olduğu yere alıyorum. Hemen bakın bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. 3 tane yan yana sık iğnemi yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum.
Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Yanındaki ilk sık iğneme tığım batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum sıra sonunda. Ben 20. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi hemen renk geçişimi yapıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum, ipimi çekiyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk trabzanıma batıyorum. Bu sefer yarım trabzan ipim üzerine dolamadan eksiltmemi yapacağım. Dibindekine battım. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi oluşturuyorum. Şimdi buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde her bir kalan ilmeğime yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sıra sonuna kadar bakın yarım trabzanlarımı yaptım. Sıra sonunda 13 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi hemen bu noktada tekrar bu taraftaki işlemin aynısını uygulayacağım. Hemen yanındaki ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Burada ipimi ön kısma alıyorum. Yanındakine bir kaydırma yapıyorum ve yanındakine yine bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Şu şekilde ipimi öne alıyorum. Örgümü çevirdim. Bakın kaydırmalarımı atlayıp ilk sık iğnemin üzerine bir tane yine kaydırma yapıyorum. Tekrar bu noktada renk geçişimi yapıyorum. Hemen yanındaki ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 3 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Burada yine şuraya işaretleyicimi alıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Hemen burada ipimi yine üzerine doluyorum. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındaki son ilmeğime de batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte toplayarak yine eksiltmemi yapıyorum. İpimi değiştirip bir zincir çekiyorum. Hemen bakın son sırama geldim. Dibindeki ipimi üzerine dolayıp dibindeki ilk ilmeğime tığım batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir eksiltme, bir yarım trabzan yaptım. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. 2 sık iğnem oldu. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum ve yanındakine gelip bir kaydırma daha yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum artık. Şöyle bakın bitirmiş oldum örgümü. Hatta şurayı birazcık daha şöyle, zaten üstüne battığımız zaman düzelecektir. Eğimim şu şekilde olacak. Kenar kısmının eğimi bu şekilde bakın. Şimdi sık iğnelerle her bir çevresini sık iğne diyorum. Yarım trabzanlarla devam ettirerek şu köşeye kadar geliyorum. Bu köşemde yine 3 tane batıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Diğer köşem burası. Buraya yine 3 tane batıyorum. İniyorum. İlk trabzanın tepesine 3 tane batıyorum. Her birine birer tane batarak sonuncuya 3 tane batıyorum. Dümdüz devam ediyorum. Bakın şurası bir köşem. Buraya yine 3 tane batıp çeviriyorum. Şurada bitirmem gerekiyor. Şu kısma yine 3 tane batarak bakın sivriliği oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kalan ilmeklerimi de örüp tüm çevresini tığlamayı da
bitiriyorum ve artık parçamı hazırlamış oluyorum. Evet, 5. parçamı da tamamladım. Kenar tığlamalarımı yaptım. Artık bu parçam da hazır. 6. parçamın yapımına başlayabiliriz. Çantamız için bu şekilde bir parça daha hazırlıyoruz. 6. parçamız bu. Hemen ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Şu şekilde en uzun yeri 28 santim. Alt kısmı şöyle 20 santim ve uzunluğu da şöyle 14,5-15 santim kadar oldu. Hadi o zaman yapımıza başlayalım. 6. parçam için öncelikle bu şekilde 40 tane zincir çekiyorum. Şimdi 40, 1 ve 2 tane daha zincir çekiyorum. 42 zincire tamamlıyorum. Şimdi hemen ilk 2 zincirimi atlayıp 3. zincirimi ipimin üzerine dolayıp tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Hepsinin yine arka kanatlarına batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, her bir zincirime birer tane yarım trabzan batarak sıra sonuna kadar geldim. Son zincirimin olduğu yere. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Hemen bakın son zincirimin de arka kanadına batıp bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine tekrar dolayıp bir yarım trabzan daha yapıyorum. Sonda çiftimi oluşturmuş oldum. Şimdi hemen bir ve iki tane zincirimi çekip bir üst sırama geçişimi yapıyorum. İkinci sırama dönüyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. İkinci sıramın başında da çiftimi oluşturmuş oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan. Artık her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonundaki son trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak çiftimden sonra her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada ipimi üzerine doluyorum. Yine son yarım trabzanın üzerine batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir yarım trabzan daha yapıyorum. Şimdi hemen renk geçişimi yapacağım. Çiftimi yapmış oldum. Sıra sonundaki son yarım trabzanımın üzerine çift battım. Hemen rengimi değiştirip siyaha geçiş yapıyorum. Şimdi bu noktada bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çevirip dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramda tekle başlıyorum. Her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda bir tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın sonda bir tane ilmeğim var. İpimi üzerine doluyorum. Hemen son ilmeğime, son yarım trabzanıma tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir yarım trabzan daha yapıyorum. Üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Sonda çift batmış oldum. Şimdi hemen renk geçişimi yapıyorum yine. Siyah ipimi burada bırakıyorum. 2 sıra gidip geldikten sonra tekrar kullanacağız. Hemen bu noktada bir ve iki tane zincirimi çekip bir üst sırama geçişimi sağlıyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk ilmeğime tığım batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın çiftimi oluşturduktan sonra bir yarım trabzan yapıyorum. İlk ilmeğimi şöyle bir işaretleyicimi takayım ki yerimi kaybetmeyeyim. Çiftimden sonra bir yarım trabzan yaptım. Yanındakine bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 oldu yan yana. Çiftimden sonra hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 3 ve hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 4 tane yarım trabzanımı elde etmiş oldum. Şimdi hemen ipimi üzerine doluyorum. 5. yarım trabzanımı yapıyorum.
Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Başta çift yaptım, 4 yarım trabzan, bir çift yaptım. İpimi üzerine dolayıp yanındaki yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıp bu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Çiftimden sonraki ilk yarım trabzanıma işaretleyicime takmış oldum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda yine son ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, çiftimden sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sonunda bir tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi 4. sıramın sonundayım. Hemen buradan işaretleyicimi çıkarıyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki son yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yaparak yine çiftimi oluşturuyorum. Şimdi bakın 4. sıramda tamamlamış oldum. Çiftimi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. 5. sırama geçiş yapıyorum. Hemen bakın ilk bir zincirimi çektikten sonra ilk yarım trabzanımın tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen buraya bir işaretleyici takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğnemi oluşturmuş oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. İpimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak ortada bakın işaretleyici taktığım yere kadar ilerliyorum. Evet, aradaki yarım trabzanlarımı yaparak bakın işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerledim. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Buraya işaretleyicim burada, çiftim burada. Çiftimden bir öncekine işaretleyicimi takmıştım. Hemen onun öncekine geldim. Hemen buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya işaretleyicimi kaydırıyorum. Buraya takıyorum. Şimdi çiftimi bakın buraya yapacağım. Çiftimden bir öncekine denk gelmiş oldu. Yani uzun taraftakine birer birer kaydırarak arttırmalarıma devam ederek ilerleyeceğim. Bu taraftan da artmış olacak. Bu tarafa doğru kaymış olacak. Buradaki şu kenarım daha da uzayacak bu tarafa doğru. Şimdi her sıramda daha fazla kafa karıştırmayayım. Her sıramda bakın çiftimden bir önceki, çiftimden bir önceki, çiftimden bir önceki şeklinde ilerleyerek çiftlerime devam edeceğim. Tüm modelim bitene kadar. İpimi üzerine doluyorum bakın. Buraya işaretleyicimi aldım. Çiftimden bir öncekindeyim şu anda. Hemen uzun tarafındakindeyim. Hemen bu noktaya bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Bakın çiftimden bir öncekine çiftimi yapmış oldum. Çiftimden öncekine de işaretleyicimi takmış oldum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın 5. sıramın sonuna geldim. Sonda ayağım değdi. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların ikisine de birer tane çift oluşturacağım. Yani 2 çift yapacağım yan yana. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bu noktaya bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yaparak ilk çiftimi oluşturmuş oluyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Yine bakın çiftimi oluşturmuş oldum. 2 tane çift oluşturdum yan yana. Hemen bu noktada çok ses çıkacak ama hemen bu noktada renk geçişimi yine yapıyorum. 2 sıra kremimi yaptıktan sonra siyah rengime geçişimi sağlıyorum. Ben bu noktada 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum yine. Şöyle ipimi örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine dolayıp dibindeki ilk yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. 6. sırama geçişimi yaptım. Hemen şurada ipimi gizlemeyi unuttum. İlk yarım trabzanıma batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen
ipimi üzerine dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum, yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum, yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı oluşturarak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, çiftimi yaptıktan sonra aradaki tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bakın çiftimi oluşturmuş oldum yine. Ne demiştim? Uzun tarafa doğru kaydırıyorum. Şimdi hemen yanındaki yarım trabzanıma bir tane yarım trabzan yapıp çiftimden sonrakine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonraki dönüşümde bu kısma çift batacağız. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı oluşturarak sıra sonunda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, çiftimden sonra yarım trabzanlarımı yaparak sonda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi hemen bu noktada yanındaki ilk ilmeğime batıyorum, ipimi çekiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğnemi oluşturmuş oldum. Hemen bu noktada bakın yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 2 sık iğne, bir eksiltme yapmış oldum. Sonda 2 tane, şöyle göstereyim, iplerimden gözükmüyor, 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi hemen bu noktadan ipimi krem rengine geçişimi yapıyorum. İpimi bu noktada biraz uzun tutuyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Bakın. Siyah ipimi yine burada bıraktım. İlkine batmıyorum. Dibindekine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Yan yana 2 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. 7. sıramın başında. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Buraya yine çiftimi batıyorum. Bir öncekine tek battığım yere yine işaretleyicimi kaydırıyorum. Yani uzun tarafıma doğru kaydırıyorum. Bakın şurada çiftim. Buraya işaretleyici taktım. Şimdi bu sıramda çiftimi buraya yapacağım. Bir sonraki sıramda çiftimi buraya yapmak için işaretleyicimi buraya kaydıracağım. Hemen bakın yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yerden bir öncekine geldim. Buraya bir tane yarım trabzan yaptım. İşaretleyicimi taktım. Yanındakine geçiyorum. İşaretleyicimin şu anda olduğu yere bir çift yarım trabzan yapıyorum. Kalan tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaptım. Bakın burada çiftimi yaptım. Çiftimden bir öncekine işaretleyicimi taktım. Kalan tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi hemen bakın ilkine batıyorum. İpimi üzerine dolayıp yine bir çift yarım trabzan yapıyorum. Hemen bakın son ilmeğimden işaretleyicimi çıkarıp ilkine çift yaptım. Yanındakine batıyorum. Bir çift de buraya yapıyorum. Hemen bu noktada 1 ve 2 tane zincirimi çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk ilmeğime, ilk yarım trabzanıma bir çift yapıyorum. Hemen yanındakine şöyle tekrar göstereyim. 2 zincirimi yaptım. İpimi üzerine doladım. İlk ilmeğime tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum.
bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde başta çiftimi oluşturdum. Hemen bakın yarım trabzanlarımı yaparak çiftimden sonraki ilmeğime işaretleyicimi taktığım yere geliyorum. Buraya bir çift batıp bir yanındakine işaretleyicimi kaydırıyorum. Her bir kalan ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sonda 7 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda bakın 7 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi şurada kafa karışıklığı olabilir. Bunu nasıl sayıyoruz? 2, 4, 6 ve 7. Şurayı sayıyoruz. Şurası zaten kaydırmamız. Hemen yanındaki ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. 3 tane yan yana sık iğnemi oluşturdum. Hemen bakın yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bakın sonunda yine 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Hemen bu noktada tekrar siyah ipime geçişimi yapıyorum. Çok sıktırmadan. Evet. Şöyle biraz gerdirerek. Evet. Örgümü çeviriyorum. Hafif uzun tutuyorum bu noktayı. İlk ilmeğime batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın ipimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen bu noktada bir tane zincirimi çekiyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra yanındaki ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Kaydırmamdan sonra bir zincir çektim. Yan yana 2 tane sık iğnemi oluşturdum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İpim takıldı. Hemen yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Buraya çift batıyorum yine. Yanındakine hemen uzun taraftakine bakın. Uzun taraftakine bir kaydırma yapıyorum. Yani kaydırma derken işaretleyicimi kaydırıyorum. Bu noktaya çiftimden öncekine yani. Her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak son ilmeğimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, 9. sıramın sonunda bir tane ilmeğim kalana dek yarım trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada tekrar ipimi üzerine doluyorum. Son ilmeğime tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Hemen bu noktada yine renk geçişimi yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip 10. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine dolayıp dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıp bir yarım trabzan daha yapıyorum. İlkine tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma yarım trabzanlarımı yapıyorum. Arada çiftimi unutmuyorum. Sıra sonunda yine 7 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda bakın 7 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi hemen bu noktada yanındaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane yan yana sık iğne yapmış oldum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi biraz ipimi uzun bırakıp örgümü çeviriyorum. Ve 11. sırama geçiş yapıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve evet 11. sırama geçişimi yapıyorum. Hemen bakın. Evet, ipimi biraz uzun tutuyorum. Dibindekine değil, hemen yanındakine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip yanındaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir, 2 sık iğne yaptım. Yani önceki sıramda 9. sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını 11. sıramda da uyguladım. Her 2 sırada bir bu işlemi uygulayacağız. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum.
yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak aralı çiftimi unutmadan çiftimde yapıyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yapıp sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı tamamlayarak sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi hemen bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak bir eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme yapmış oldum. 11. sıramın sonunda. Hemen burada renk geçişimi sağlıyorum. Şöyle biraz geniş bırakmam gerekiyor. Evet. Örgümü çeviriyorum ve 12. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk ilmeğimi atlıyorum. İkincisine bakın şuraya atlıyorum. İkincisine tığım batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada zincir çekmeden yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir kaydırma, bir sık iğne yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki işaretleyicimi şurada yapmış olduğum ilk sık iğnemin tepesine alıyorum. Bakın burada bir tane ilmek bırakmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak burada çiftimi unutmuyorum. Yine çiftimi yapıyorum. Sonunda yine 7 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Aynı işlemi tekrarlayıp dönüyorum ve sıra sonuma tekrar geliyorum. Evet, 12. sıramın sonunda 7 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Daha sonra yine bir kaydırma, bir zincir, 3 sık iğne yaparak döndüm. Aynı işlemi tekrarlamış oldum yani. Şu anda her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaptım. Çiftimi yaptım. Aradaki yarım trabzanlarımı yaptım. Ve 13. sıramın sonundayım. Sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. Bakın burayı şu şekilde sayıyorum. Zaten işaretleyicimi takmıştım. Şurası kaydırma olan yer. Burası kafanızı karıştırmasın. Şuradan itibaren saymaya başlıyorum. Yani işaretleyicimin olduğu yerden 2, 4 ve 5 tane ilmeğim var. Hemen yanındakine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. İpimi yine biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibindekine batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir kaydırma, bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yine kafa karışıklığı olmaması için hemen bakın yapmış olduğum şurası kaydırma, yapmış olduğum sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yine yarım trabzanlarımı yaparak çiftimi yapıyorum. Daha sonra dönüyorum. Her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Sonunda yine 6 tane ilmeğim kalıyor. Pardon, 7 tane ilmeğim kalıyor. Kaydırmalarımı yaparak yine aynı şekilde dönüyorum ve sıra sonuma geliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak bakın şurada yine 7 tane ilmeğimi bıraktım bu tarafta. Yine aynı işlemi uygulayarak 15. sırama dönüşümü yaptım. 15. sıramda farklı olarak bakın çiftim şu tarafa doğru kayıyordu. Her seferinde artık bakın son sıramda çiftimden bir öncekine bu tarafa doğru kaydırmaya başladım 15. sıramda. Yarım trabzanlarımı yaptım. Çiftim burada, çiftimden bir öncekine yani bu tarafa kaydırmaya başladım. Bir çift yaptım. Hemen yanındaki yarım trabzanlarıma devam ederek sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Hemen yanındakine geçiş yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi hemen burada renk geçişimi yapıyorum ve 16. sırama geçişimi sağlıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın ilk ilmeğime batmıyorum, yanındakine batıyorum. İpimi çekip, siyah ipimi burada bırakıyordum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Zincir çekmeden yanındakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi yine buraya alıyorum. Şurayı da biraz
çekiyorum ki toplanma düzelsin diye. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak çiftimden bir öncekine geliyorum. Çiftimden bir öncekine çiftimi oluşturuyorum. Daha sonra yine sonda 7 tane ilmeğim kalana dek ilerleyip tekrar dönüyorum. Evet, 17. sıramın sonundayım. Şu anda 5 tane ilmek bıraktım sonda. Hemen bu noktada çiftimi de arada bu tarafa kaydırmış oldum. Onu ihmal etmiyoruz. Hemen yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın sonda 2 tane ilmeğim kalmış oluyor. Hemen bu noktadan renk geçişimi yine sağlıyorum. Siyah ipime geçişimi yapıyorum. Ay, biraz zorladı burası. Hemen ipimi biraz uzun tutuyorum. Dibine değil, yanındaki ilk ilmeğime tığımı batıp ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Zincirimi çekmeden hemen yanındakine geçip bir sık iğne yapıyorum. Buraya yine işaretleyicimi takıyorum. 18. sırama geçiş yapmış oldum. İlkine bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı oluşturarak yine arada çiftimi de unutmuyorum. Sonunda yine 6 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, 12. sıranın sonuna geldim. Sonda 6 tane ilmeğim kaldı. Hemen bu noktada bakın, yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğnemi yaptım. Yanındaki ilmeğime batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi hemen renk geçişimi sağlıyorum. Örgümü çevirip 19. sırama geçişimi yapıyorum. Şimdi siyah ipimi arada yürütmeye devam edeceğim. Hemen yanındaki ilmeğime bakın, dibindekine batmıyorum, yanındakine batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sefer arada zincir çekmedim. Bir sık iğne yaptım. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. İkinci yarım trabzanımı oluşturdum. Yanındakine 3 ve yanındakine 4. yarım trabzanımı yaptım. Hemen bu noktada bakın 4 tane yarım trabzanımı yaptıktan sonra iplerim birbirine karıştı. Ben şunu bir şöyle çekersem düzelecek. Evet. 4 tane yan yana yarım trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doladım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir yarım trabzan daha oluşturuyorum. 2 tane yarım trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar batıp bir yarım trabzan daha yaptım. 3 tane yarım trabzan oluşturmuş oldum bu noktada. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. 3 battıktan sonra yanındakine geçiyorum. İkinci yarım trabzanım, yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5. 5. yarım trabzanımı yaptım. 3 tane battıktan sonra 5 tane yan yana yarım trabzan oluşturdum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. 5 yarım trabzandan sonra yanındakine geçip bir kaydırma yapıyorum. Burada örgümü tamamlamış oldum. 19. sıramda bitirmiş oldum. Şimdi hemen bu noktada ipimi tekrar aynı yöntemle değiştiriyorum. Ve siyah ipime geçiş yapıyorum. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Buradan başlayacağım. Sık iğne tamam. Şu şekilde geldiğim zaman ters oluyor. O yüzden hemen çevirdim. Bakın. Şöyle ipime, krem rengi ipimi çekip arada yürütüyorum. Bir tane zincirimi çektim.
dibindeki ilk ilmeğime batıp, ilk diyorum, oraya kaydırma yapmıştım. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 6. parçamı da tamamlayıp tüm etrafını tığlıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımla ilerleyerek köşeme kadar geliyorum. Burada yine 3 batabilirsiniz. Tam kenar kısmında düz olarak iniyorum. 3 batıyorum. Çeviriyorum. Her birine birer tane yarım trabzan. Burada 2 veya 3 batabilirsiniz. Şuranın biraz daha böyle düzgün durması gerekiyor. Çıkıntılı değil de ona göre batarak ayarlayabilirsiniz. Düz duracak şekilde. Köşeye geldiğim zaman, şu köşeye geldiğimde yine 3 batıp dönüyorum ve burayı düz olarak çıkıyorum. 7. parçam için öncelikle 17 tane zincir çekiyorum. Siyah ipimle çekiyorum. 1 ve 2 tane de üst sırama çıkmak için zincir çekiyorum. 17 artı 2 19 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin arka kanadını çevirip 17. zincirimin arka kanadına bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen bu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane, her bir zincirime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonundaki zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonundaki son zincirimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi buraya bir tane yarım trabzan yaptım. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Sonunda çift yarım trabzan yapmış oldum. Şimdi hemen krem rengi ipime biraz geçişimi yapıyorum. Hemen bakın, ipimi alıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bu noktada siyah ipimi de içeride yürütüyorum. 2 zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Şunları da yürüteceğim. Şunu birleştirirken yaparım. Kenar tığlaması yapmayacağız bu modelde. O yüzden şu krem rengi ipimi de arada yürütüp gizleyeceğim. Hemen 2 tane zincirimi çektim. Dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 tane çift yarım trabzan yapmış oldum. Hemen yanındaki ilmeğime geçiyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturduktan sonra bu sıramı hep sık iğne ile tamamlayacağım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Çiftimden sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine renk geçişimi yapıyorum. Hemen siyah ipime geçişimi sağlıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Krem ipimi arada yürütüp daha sonrasından keseceğim. Bu son sıram. Hemen zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sıra sonunda bir tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak sıra sonuma kadar geldim. Hemen bakın bu noktada son bir tane ilmeğim kaldı. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki son ilmeğime tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Hemen bu noktada zincirimi çekip ipimi kesiyorum. 7. parçamı da bu şekilde hazırlamış oluyorum. Evet, artık tüm parçalarımı tamamladım. Astarlamasını yaptım. Birleştirme aşamasına geçeceğim. Şimdi astarlama ile ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bakın, astarlamasını şöyle iç kısımdan yaptım. İçine keçe de kullandım. Keçe ve astar ve çantamın parçasının arasına keçemi koydum. Daha sonra dikişimi kenardan yaptım. Bakın, dikişimi yaparken neye dikkat ettim? Şuradaki açıklığa. Şuradaki boşluklara dikkat ettim. Oraları boş bırakarak dikişimi yaptım ki birleştirme aşamasında zorlanmayayım diye biraz daha geriden bakın şu şekilde dikişlerimi yaptım.
Astarlarımı da bu şekilde hazırladım. Tüm parçalarımı ayrı ayrı astarlayarak devam ettim. Çünkü çantayı birleştirdikten sonra astarlama aşaması daha da zor olacaktı. Parça halinde bu şekilde astarlamanız sizin için de daha kolay olacaktır. Şimdi dediğim gibi parçalarımızı hazırladığımıza göre hemen birleştirme aşamasına geçiş yapabiliriz. Birleştirmelerim için öncelikle bakın bu parçamı ve şu parçamı alıyorum. Yan yana şu şekilde koyuyorum. Daha önce yanlış birleştirmişim. O yüzden biraz açıklık oldu. Şimdi birleştirdiğim zaman tekrar düzelecek. Yani bu taraftan değil şu taraftan başlayarak birleştirmişim. Yönünü şaşırmışım. Onu özellikle dikkat edelim. Siz de şaşırmayın. Düz olan kısım, düz ve uzun olan kısım bu kısma gelecek. Bakın şöyle ev gibi duruyor. Şöyle baktığınız zaman beşgen kısmının en alt en uzun yeri karşıya gelecek şekilde. Bunu da üçgen parçam, şöyle bir üçgenliğim var. Yani tam olarak üçgen de değil. Yani şekle bile benzetilmiyor gerçekten. Hemen bunun şu köşesini bitiminden karşısına şöyle denk gelecek şekilde başlıyorum. Kenarlardan birleştirerek bu noktaya kadar geliyorum. Şimdi hemen nasıl birleştirdiğimi de göstereyim. Hemen bakın şu köşemin bitiminden tığımı battım. Karşısındakine batıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Ortasındakine battım. İkincisine ipimi çekiyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batacağım. Yanındakinin arka kanadına batıyorum. Karşısındakinin yine arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. Hep arka kanatlara batarak ilerliyorum. Buraya biraz zor batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. Arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. Arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine arka kanatlarına batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime karşılıklı olarak arka kanatlarına batarak sık iğnelerimi yaparak bakın şurada köşemde 3 tane batmış olduğum yer var. Onun ikincisine geliyorum ve karşısında yine 3 tane battığımın ikincisine karşılıklı olarak tam sivri yerlerine denk getirerek kenar kısmına kadar birleştirmemi tamamlıyorum. Yani sayılar birebir eşit olmayabilir. Kenar tığlamaları farklı olduğu için bir iki sayı fark edebilir. Onu aralarda atlayarak ya da 2 kez batarak ayarlayabilirsiniz. Ama toplanma olmamasına, arka arkaya yapmamaya, aynı işlemi arka arkaya yapmamaya özen gösterin ki toplanma olmasın. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak köşe kısmımıza kadar ilerliyoruz. Evet, birleştirmemi yaparak köşeme kadar geldim. Şimdi hemen şu parçamızı alıyoruz. Bakın. Parçamız hemen bunu şu noktaya bakın şu şekilde gelecek şekilde şöyle göstereyim, bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi bakın burası biraz kısa kalıyor, buranın şu bölüme daha uzun geldiğini görüyoruz. Çünkü buradan hemen şuradan birleştirmeye başladıktan sonra şu kalan kısmı da şu şekilde çevirerek birleştireceğiz. Yani şuraya bir işaretleyici takayım göstermek adına. Hemen şuradan köşemden takamadım, çok zorladı. Hemen şuradan köşemden batmaya başladım. Tam evet, ortasındaki buradan batmaya başladım, geldim kenara kadar şöyle birleştirdim. Döndüm. Şuraya bir işaretleyici şuraya da takayım. Hemen şuradan karşılıklı olarak düz gelecek şekilde birleştirdikten sonra şu şekilde kıvırıyorum. Şöyle. Bunu da böyle birleştirerek çevreliyorum. Şöyle denk gelmiş oluyor bakın. Şu şekilde birleştirerek şu köşeye kadar ilerliyorum. Fazla kalıyor. Fazla kalan kısmı da
buradaki üst kısımdaki yuvarlaklığa yediriyorum yani. Hemen bu noktadan geçişimi göstermek istiyorum. En son battığım yere tekrar batıyorum ve karşısındakine, yine bakın ortasındakine batıyorum. Yine arka kanadını alıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde birleştirerek köşeme kadar ilerliyorum. Evet, şimdi köşeme kadar bakın birleştirmemi şuradan başlayarak tamamladım ve bu noktaya geldim. Buradan hemen başlayarak bakın şu parçamı alıyorum. Düz olan kısmını şu şekilde ayarlayarak şuraya kadar birleştirmemi yapıyorum. Bakın burası neresi hemen söylüyorum. 12 sırayı bitiriyoruz. 12. sıramızın sonu şuraya denk geliyor, pardon. 12. sıramızın sonunda şu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Şöyle. Şuraya kadar bunu da şöyle ayarlayıp tam köşe kısmını ayarlıyoruz. Şöyle birleştireyim. Ayarlıyoruz ve buradan birleştirmemize bu köşemize kadar devam ediyoruz. Niye özellikle sayı veriyorum? Şimdi ben köşede 3'ü yanlışlıkla buraya yapmışım. Normalde şuraya batmam gerekiyordu. Bu buraya kaymış oldu. O yüzden özellikle alttan 12. sırayı belirtiyorum. Sizde de belki hata olmuş olabilir. Tam kıvrımlar karışmış bende. Sizde de karıştıysa eğer tam 12. sıranın sonuna denk gelmiş oluyor. Sonundaki ilmeğime. Şimdi hemen buradan başlıyorum tekrar birleştirmeme. Şöyle. Tekrar yanındakine batıyorum. Bakın karşısındakine, tam köşesindekine, ortadaki köşeye batıyorum. Şöyle. Arka kanadını alarak ipimi çekiyorum ve yine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Karşılıklı olarak yine birleştirmemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Karşılıklı olarak birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde birleştirmelerimi yaparak köşeme kadar gelip bir zincir çekip artık burada ipimi koparıyorum. Evet, bakın bu kısmın birleştirmesini de tamamladım. İpimi biraz uzun bırakarak kestim. Hemen bakın bunun yanına şu parçamı kullanacağım. Bu parçamın oval kısmını şu şekilde, oval ve uzun kısmını şu şekilde ayarlıyorum. Yuvarlak kısmı diğer tarafta kalıyor. Şimdi şu şekilde birleştirmemi tamamlayacağım. Buradan başlayarak. Hemen bakın köşelerime şuradan şöyle tam orta kısmını denk getirerek şurası bakın burayı denk getiriyorum. Şöyle bir yana oluyor, pardon. Tam bakın 3 tane batmıştık. Üçüncünün ortasındaki. Şuraya 3 tane batmıştık. Üçüncünün ortasındakini ayarlıyorum. Ve şuradan da köşemden başlayarak, şimdi biraz büyük gibi duruyor ama şurası şöyle geldiği için bu şekilde gözüküyor. Hemen bakın buradan şöyle bakın ortadan ipimi ayarlıyorum. Ve kenardaki köşe kısmıma da batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane zincir yapıp bağlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Karşısındakinin yine arka kanadına batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar yine bakın birleştirmeme aynı şekilde ilerleyerek köşeme kadar geliyorum ve ipimi koparıyorum. Evet, bu iki parçamın birleştirmesini de tamamladım. Son olarak bakın şöyle üçgen bir parçam vardı. Onu hemen köşeye denk getirerek karşılıklı olarak biraz büyük duruyor uzun olduğu için, trabzanların uzun tarafı denk geldiği için, ama birleştirdikçe oturacak. Hemen bakın bunun tam
şu üçgen kısmının, şuradaki bitiş kısmının bittiği yere denk gelecek şekilde karşılıklı olarak şöyle birleştirmemi tamamlıyorum. Köşe kısmına kadar bakın birleştirmemi tamamlamış oldum. Şimdi hemen bakın şöyle küçük bir parçam vardı. 7. parçam. Bunu da hemen şu noktaya şey yapacağız. Bakın şurası arttırma olan kısım. Arttırma olan kısım kenar kısma denk gelecek. Buradan başlayarak birleştirmemize devam edeceğiz. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İlk ilmeğime batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine yine arka kanatlarına batarak ilerliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu arada 7. parçamı da ben bu şekilde astarlamıştım. Ki yumuşak kalmasın diye keçeyle. Hemen yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Ve yine sık iğne ile birleştirmemi tamamlıyorum. Bu şekilde köşe kısmına kadar birleştirmemi tamamlıyorum. Daha sonra bakın şurada bir açıklık oldu. Bunu da karşılıklı olarak birleştiriyoruz. Burayı tamamladıktan sonra dönüyorum. Artık tek tek göstermeyeceğim. Çünkü zaten çok uzun bir video oldu. İlk başta hatırlarsanız şu iki parçamızı birleştirmiştik. Tabanımız burada, turuncu parçamız burada, turuncu parçamız burada. Şöyle birleştirerek gelmiştik dümdüz. Hemen bakın burada bir arada boşluk kaldı. Şu boşluk şöyle gözüküyor ama buradaki boşluğu bakın, şu şekilde denk getirdiğiniz zaman tam olacak. Şimdi biraz büyük gibi duruyor. Kenar kısma birleştirme yaptığımız için bu tarafa toplamış. Şimdi buradan başlayarak yine bakın bu köşeye kadar karşılıklı olarak birleştirmemizi yapıyoruz. Bunu da tamamladıktan sonra artık çantamızın üzerinden bir ütü geçiyoruz. Benim buharlı ütüm var. Buharlı ütü tutacağım üzerine. Eğer buharlı ütünüz yoksa normal bir ütü kullanacaksınız. Üzerine mutlaka bir şey serin ki bu ipte yapışmalar olabiliyor. Üzerinden iyice bastırarak birleştirmemizi yaptıktan sonra iyice bastırarak ütümüzü de yapıyoruz ve tamamen birleştirmesi için çantamızın kalıbını ayarlayabilmek için geliyoruz. Evet, birleştirmelerimi tamamladım. Bakın şu kısmı yaptım. Birleştirmesini yaptım. Daha sonra buradan başlayarak bu ikisini de birbirine bağladım. Daha sonra geldim diğer köşe kısmıma. Şuradaki boşluğum kalmıştı. Burayı da birleştirdim ve tamamladım. Artık çantamı birbirine bağlama aşamasına geçiş yapacağım. Hemen bakın tabandan şöyle, taban şurası. Buradan hemen bir işaretleyici takarak ilerleyeceğim. Siz de aynı şekilde başlayarak işaretleyicilerle birleştirmeyi birebir aynı yapıyoruz zaten. Tek tek göstermeyeceğim. Zaten bu kısımlarda birleştirme aşaması zorlayacak. Video çekerken daha da zorlayacak. O yüzden şu şekilde işaretleyicilerle yerini belirleyeceğim. Aynı şekilde sık iğnelerle arka kanatlara batarak ilerleyerek birleştirmenizi tamamlayabilirsiniz. Bakın tabanım burada. Şurada böyle bir parçam var. Burada böyle bir uzunluğum kaldı. Şimdi buradan hemen şöyle bakın, ölçüsünü katlayarak şu şekilde tam ortalıyorum. Bakın buradaki çıkıntılı yere işaretleyicimi takıyorum. Tam bakın çıkıntılı yere işaretleyicimi taktım. Şöyle daha sağlam olsun. İki kanadına da birden takayım. Bu şekilde bu kısmı birleştirdim. Daha sonra döndüm. Bakın tabanım burada. Buradaki krem rengi parça. Şu kenar kısmı oval olan parça. Buraya birleştirmiştim zaten. Buradan ipimi de biraz uzun bırakmıştım. Her yere dolaşıyor, ayağıma takılıyor. Bakın buradan ilerledim. Şu şekilde şunun bitiş noktasında şöyle zaten ayarladığınız zaman birebir aynı şekilde denk geliyor. Bakın ölçüler aynı denk geliyor. Hemen buradan karşıya işaretleyicime takıyorum. Buradan başladım, birleştirdim. Buradan başladım, birleştirdim. Ortada buluştum. Daha sonra geldim. Şuradan itibaren şöyle. Buradan itibaren döndüm. Bakın buraya kadar birleştirmemi yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle birleştirmemi yaptım. Geldim köşeme bakın. Köşeye geldim. Birleştirdim. Daha sonra şu şekilde bakın çıkıntılı olan parçam. Şuradaki iplerimi de alayım geriye. Çıkıntılı olan son yaptığım 7. parçam. Küçük olan parçamı da şu şekilde kıvırıyorum. Bakın şurada bir boşluğum kalıyor. Onu da bu kısmı kıvırıyorum. Ve şuradan işaretleyicimi takıp burada birleştirmemi bitiriyorum. Zaten
yaptıkça gerçekten çorap söküğü gibi işaretleyicilerinizi takarken anlayacaksınız. Yani zor duruyor ama parçaları tamamladıktan sonra en zevkli kısmı galiba birleştirme kısmı, artık çantanın sonuna yaklaştığımız için büyük ihtimalle. Evet, buralardan birleştirmemizi yaptık. Ortadan buluştuk. Dümdüz ilerledik. Ve bu şekilde köşeye geldik. Daha sonra şu uzun taraf kalmıştı. Zaten bakın, yarım trabzanlı yaptığım taraf, diğer taraf sık iğneli yapmış olduğum taraftı. Buranın uzun olması gerekiyor. Tam o noktaya ölçülü denk gelmiş oldu. Şöyle birbirini kapatacak. Bunu da bu şekilde birleştireceksiniz. Bu kısmını bitirdik. Şimdi şöyle duruyor. Şurayı ütülerken bakın, şurada fazla olan yeri bastırarak ütülerseniz daha iyi bir sonuca ulaşırsınız. Şu kısmı. Bakın şöyle duracak. Zaten en son içerisinden bir ütü yapacağız. Fermuar kısmını birleştirmeden önce. Hemen bakın, burayı tamamladım, bitirdim. Döndüm. Diğer tarafıma geldim şimdi. Arka taraftayım. Şöyle bakın. Şuradan birleştirmiştim. Şimdi geldim şu köşeme. Buradan başlıyorum, tabanıma yediriyorum. Şu şekilde ilerleyerek bakın köşemde. Şurayı nasıl ayarlıyorum, şu çıkıntıyı? Şurayı birleştirmiştik ya, şu iki tabanımı. Şöyle şu iki parçamı birleştirmiştim. Şöyle kıvrılan parçamı. Buradan şöyle birleştirdiğim yerden şu şekilde bakın. Bitiş noktası şurası. Şöyle katlayarak ilerlerseniz bakın tam o kısma denk gelmiş oluyor zaten. Burası fazlalık. Burası şöyle duracak. Tabanın üst kısmına denk gelecek. Şöyle duracak yani. Şöyle bastırdığınızda aynı yere denk geliyor. Şimdi burayı tuttum. Kenardaki parçamı aldım. Şöyle yedirerek ilerledim. Geldim şuraya, bir işaretleyici takayım önce. İşaretleyicilerim uzakta kalmış. Hemen bakın. Şuradan geldim. Birleştirdim. Tam köşe noktama geldim şuraya. Bakın. Tam boşluklu yer biraz daha. Bakın içte kalıyor zaten burası. Şöyle netliyor mu? Hemen buraya bir işaretleyici taktım. Karşısında denk gelen bakın boşluklu yerime işaretleyicimi taktım. Karşılıklı olarak. Sonra bakın şurası var. Burası tam oturuyor bu kısma. Şurası da bu arada katlanmış olacak. Yani ön parça bu şekilde olacak. Şurası da şöyle katlanacak. Yani birleştirmeyi yaptıktan sonra tam katlanacak yerleri zaten ütüyle ayarlayacağız. Şimdi şurayı geldim. Bakın çıkıntılı yerim yine. Şuraya kadar birleştirdim, geldim. Bu noktaya da bir işaretleyici takıyorum. Şunu biraz geriden şöyle yapınca düzeliyor. İçte kalmış, kasıyordu. Bu şekilde birleştirdim. Geldim. Arada bakın boşluk tam şu köşeme denk geliyor. Şuradaki kısım burayı birbirini tamamlıyor. Puzzle çanta diye o yüzden deniliyor zaten. Hemen yanındakine batıyorum ve bunun bitişine batıyorum. Bakın buraya kadar birleştirdim yine. Geldim köşeme kadar geldim ve çantamın açıklık kısmını da bıraktım. Bu şekilde buraya da bir şöyle köşeden birleştirdikten sonra birleşip tamamladım. İşaretleyicimi taktım. Burayı tamamladım, bitirdim. En son birleştirdikten sonra daha şekilli gözükecek. Şu an çok şekilsiz duruyor. Evet, hemen bitirdim, tamamladım. Bakın burası da benim kapak kısmı. Burayı da bu şekilde kapatıyorum. İsterseniz çıt çıt da ekleyebilirsiniz. Ben büyük ihtimalle ekleyeceğim. İçerisine de fermuarımızı ekleyeceğiz. Şimdi kalan gösterdiğimiz işaretleyici taktığımız yerlerden birleştirmemizi yapalım ve fermuarımız için gelelim. Birleştirmeden sonra ben ütüsünü yapacağım. Nasıl ütülediğimi de detaylı olarak anlatacağım. Evet, çantamın birleştirmesini tamamladım. Ütümü de yaptım. Şimdi bakın birleştirmesini tamamladıktan sonra ütümü nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu şekilde bakın kenar kısmı. Şurası şöyle biraz kıvırdım. Kıvırdıktan sonra şu şekilde bastırarak ütümü yaptım. Sağ tarafıma turunculu olan kısmıma. Daha sonra geldim tabana bakın. Şurada tam arttırmanın bitiş artık eksiltmenin başladığı noktadan itibaren şöyle ayarlayarak katladım. Tam aynı ölçüye denk getirdim. Bakın ilmek olarak devam ederseniz yamulma olur. Alttan şu şekilde hizalayıp devam ederseniz bakın şu şekilde bitişi. Zaten burası şöyle tuttuğumuz zaman
yan duruyor. Yani öne doğru eğimli duruyor. Ön parçam arka parçamla birebir aynı ölçüde değil. Birleştirdiğim zaman öne doğru yatıyor. Modelin orijinalinde de bu şekildeydi. Daha sonra geldim kenar kısmına, burayı bastırmadan şöyle hafif üzerinden buhar tutarak ütüledim ki biraz daha şişkin dursun diye. Bunun çantanın orijinalinde de bu şekilde duruyordu. Hemen bakın tabanı yine aynı şekilde ortaladıktan sonra şuradan bastırarak ütümü yaptım alt kısmına. Daha sonra bakın şurada tabanın düz kısmını bitirmiş oldum. Buraya da ütümü yaptım. Döndüm. Bakın burası da zaten düz olarak bitmiş oldu. Geldim arka kısmına. Arka kısmına bakın şu tarafını yine bastırarak ütüledim. Birbirine denk gelen tarafı. Kenarımda şu şekilde bakın yan durdu. Hemen diğer tarafa geldim. Onu da yine bastırmadan hafif bir buhar tutarak ütümü yaptım. Geldim kapak kısmına. Kapak kısmını düz olarak ütüledim. Hafif böyle şöyle bir volüm verdim. Şu şekilde. Kapattığınız zaman o volümü en son ayarlarsanız zaten açıkken de ütüleyebilirsiniz. Şu şekilde yaptım. Bakın. Fermuar ekleyeceğimi söylemiştim. Çantanın orijinalinde her resimlere baktım. Bir sürü resim baktım daha doğrusu. Maalesef bulamadım. Fermuar var mı yok mu? Fermuarını da çok toplayacağını düşündüğüm için fermuar eklemeden şu şekilde çıt çıtla devam etmek istedim. Yani orijinalinde öyle duruyor gibiydi. Ön kısmı şu şekilde birleşik duruyordu çünkü. Bu şekilde fermuar eklememeye karar verdim. Daha sonra bakın şimdi çıt çıtımı diktim. Çıt çıtımı nasıl diktim? Şuradan kenardan kenardan şöyle denk getirip bakın şurayı şu şekilde denk getirerek bir buraya bir buraya karşılıklı olarak çıt çıt diktim. Şu tarafa dikmedim ben. Çünkü orijinalinde de burası böyle biraz hafif havada duruyordu. Eğer sizi rahatsız edecek olursa buraya da bir çıt çıt ekleyebilirsiniz. Askılarımın da dikişini şu şekilde iç kısımdan tamamlamış oldum. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor. Başka bir çanta yapımında tekrar buluşmak üzere diyorum.